Evet arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Bugün ODTÜ'den Northeastern Üniversitesi'ne uzanan gerçek bir hikayeye sizinle paylaşacağım. Size Amerika hayalimin nasıl gerçek olduğundan, ODTÜ'deki günlerimden ve sırf cesaret edip gönderdiğim bir e-mailin neleri nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Ortaokulu Tars Amerikan Koleji'nde okumuştum. Tabii o yıllarda Amerika'da yaşamak bir hayal değil henüz. Ancak içimize yerleşmiş bir hedef olmuştu. ODTÜ makineyi de kazanınca işte şimdi başlıyoruz demeye başladık. Ama tabii işler ilk başta düşündüğümüz gibi ilerlemedi. ODTÜ makinedeki efsanelerle tanıştık. Oturmuş olan bir takım artık yerleşmiş gerçeklikler vardı. ODTÜ'yü 4 yılda bitirmek mi? Emin misiniz? Bunun üzerine ek olarak yurttaki 12 kişilik oda ve tek banyoda bonus olarak hayatımıza girdi. Tabii hazırlık yıllarında İngilizcemin de iyi olması sebebiyle hazırlığı atladım. Bu da bana bazı kapıları açtı. Ama şunu da belirtmek lazım. Hazırlıkta kalan arkadaşlarım o bir sene boyunca Ankara'yı doya doya yaşadılar. Bunu da başka bir not olarak, ders olarak hafızamda hep kalmıştır. Üniversite hayatı hakikaten çok renkli. Kimseye hesap vermeyeceğimiz, kendimizden başka kimseye hesap vermeyeceğimiz bir dönem. Bu dönemde de ders ve sosyal ilişkiler, hobiler gibi gelecek kariyeri de hepsini bir arada dengelemeyi keşfetmek gerekiyor. Sanırım benim adıma öz eleştiri olarak birinci senedeki hazırlığı atlamam bu anlamda benim kaçırmış olduğum bir fırsattı. Tabii üniversiteye girdiğimiz sene 1997. O zamanlar internet Türkiye'ye yeni yeni giriyor. Hatta Türkiye'nin birçok interneti de ODTÜ üzerinden yayılıyor. O zamanlar ODTÜ internet topluluğu gibi topluluklarda da yakın arkadaşlarımız var. Ve en hızlı internete bağlanıyorduk. Tabii ki o zamanın browserları, o zamanın uygulamaları şimdiki gibi değil. Hepsi limitli ama en azından hayallerimiz var. Tabii bu internette gezerken Internet Explorer, Netscape gibi eski browserlarda e, hayallerimden olan yurt dışında yüksek lisans okumakla ilgili Amerika'daki bir üniversiteye mail attım. Mail attığım üniversitenin ismi MIT. Attığım mail özetle şu şekilde. Merhaba, ismim Refik. Ben ODTÜ'de okuyorum. Sizin okulda yüksek lisans yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tabii cevabın geleceğini de çok zannetmiyordum. Fakat böyle bir mail de attım. Tahmin edin birkaç hafta sonra ne oldu? Tabii detaylı bir yanıt geldi. Belgeler, başvuru süreci, web kaynakları ve sonunda şöyle bir cümleyle karşılaştım. Sizi aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Tabii o yaşlardaki bir genç delikanlı için bu cesaret verici sözler inanın çok büyük anlam ifade ediyordu. Ee, Sadece bir e-mailden bu kadar detaylı bir mail atılabileceğini, yanıt alınabileceğini hayal edemiyordum. O zamanlar bu tür bir videoyla karşılaşmış olsaydım mutlaka çok daha ilerisine de giderdim diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu birkaç satırlık mesajıma gösterdikleri özen beni çok etkiledi. Cesaretin ve iyi iletişimin gücünü o seneler anlamaya başladım diyebilirim. Tabii ODTÜ sadece ders değil, devrimde yapılan felsefe sohbetleri, hayatın anlamı, çimen üstünde yapılan sonsuzluk tartışmaları, sosyal yönümü de tabii ki gelişletti. Bu sohbetler esnasında
Amerika makine mühendisleri odasına da üye olma fikri aklımıza düştü. Malum artık Amerika ile temasa geçmiştik. Bir mailden neler çıkarabileceğimizi görmüştük ve o bize cesaret verdi. Maili attık, yine cevap aldık. Arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da şube kurma fikri gelişti. Şube kurmak için hangi evraklar gerekiyor? Hangi formlar gerekiyor? Üyelik ücreti nedir? Üye olduğumuz zaman alacağımız avantajlar nedir? Gibi detaylı bir mail aldık. Formlar, üyelik ücretleri, kargolar derken aylar sonra elimize bir koli ulaştı. Bu kolide üyelik formunu dolduran herkesin kendi ismine yazılı bir tebrik mektubu, bir isme basılı kart, isme basılı yaldızlı sertifika, bir adet pin ve bütün bunları içeren bir dosya. Kendimizi Cumhurbaşkanı gibi hissettik diyebilirim. Hepimizin o zamanki havasını şu an tekrar hatırlıyorum. 10 dolar karşılığında böyle bir ciddiyette karşılanmak. Baktığınız zaman gerçekten ilham vericiydi. Şimdi geriye dönüp bakınca şunu net görüyorum. Hayaller gerçek olabiliyor. Ve bu hayaller gerçek oldukça yeni hayaller kurmaya da vesile oluyor. Daha farklı ne yapabilirdi bugünün tecrübesiyle? Bu videoyu izlemiş olsaydım ne yapılabilirdi? Amerikan Büyükelçiliğine başvurulabilirdi. Amerikan Büyükelçiliğinden bizim bölümümüzle alakalı profesyoneller davet edilebilirdi. Veya onlarla ortak staj programları sorgulanabilirdi. Amerika'da staj programları yazışmaları yapılabilirdi. Amerika'dan bu kurduğumuz şube üzerinden Makine Mühendisleri Derneği ile Amerika'daki şirketlere yazılar yazılabilirdi. Yani kendimi durduramıyorum. Tabii o yaşlarda bunların hiçbirisi aklımıza gelmiyor. O yüzden bu serilerde özellikle üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi de kendinize bir adet mentor seçmeniz. Bu mentor zaman içerisinde değişebilir. Ama bu mentor sizin ileride beklediğiniz hayata, hayal ettiğiniz hayata yakın hayatlar yaşayan veya o yollardan geçmiş veya o yolda ilerleyen, saygı duyduğunuz ve açık iletişim kurabileceğiniz biri olması gerekiyor. Evet, ne diyorduk? Hayaller gerçek olabiliyor. Cesaretli olmak gerekiyor. İlk adımı atmak gerekiyor. Merak etmek gerekiyor. Sorgulamak gerekiyor. Bu mailleri attıktan sonra ilerleyen belki videolarda bahsedeceğim. Amerika'ya gittikten sonra tabii ki bu yolları da insan düşünüp gülümsüyor. Baktığınız zaman New York'ta, Boston'da, Michigan'da 5 tane üniversiteye başvurmuştum. Ve bunlardan Boston'da olanını tercih ettim. Bu mail attığım üniversite olan MIT de Boston'da ve dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Dolayısıyla belki MIT'ye gitmedim ama ona yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıktaki Northeastern Üniversitesi'ne gittim. Dolayısıyla bunların hepsi bir e-mail ile başladı. E-mail attıktan sonra adımlarınızı belirliyorsunuz, ağınızı kuruyorsunuz, ilişkinizi geliştiriyorsunuz, iletişiminizi geliştiriyorsunuz. Öğrenmeye de açık olduktan sonra geriye vazgeçmemek kalıyor. Evet, benim hikayem belki sizin hikayelerinize ilham olabilir. İş hayatında bu tür çabalara çok dikkat ediyoruz. Herkesin farklı bir yolculuğu var mutlaka. Fakat bu yolculukta özellikle iş hayatında karşılaşılacak onlarca problem oluyor. Bu problemlere yaklaşımlarınız sizin aslında ta üniversite zamanında ne tür problemlerle karşılaştığınız, bunlara ne tür çözümler ürettiğinizle de
birebir ilgili oluyor. Bizim gibi işverenler için de bu tür hikayeleri olan arkadaşların e, önümüzdeki çıkacak problemlere de çok daha iyi çözümler üretmeye çok önce başlaması sebebiyle çok belirleyici olduğunu açıkça söyleyebilirim. Evet, sizlerin de bu konuda yaşadıklarınızı yorumlara paylaşırsanız bunları hep birlikte etüt edelim, analiz edelim ve birilerinin de hayallerinin başlangıcı olalım istiyorum. Herkese iyi pazarlar.